Eda Taşlı, Harikalar Diyarı gibi atölyenize bizi açtığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eğitim hayatınız sanırım biraz inişli çıkışlı ve kararsızlıklarla ilerlemiş. Hatta bir gün babanız kızım limon sat ama şu diplomanı al demiş. Siz eğitim hayatınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında inişli çıkışlı da değil çok fazla ama yani ne istediğimi birazcık geç fark edebildim. Aslında farkındaydım ama hani eskiden daha şeydi ya, o kadar eğilmiyorlar. Şimdi çocukları daha bebekken ne istediğini hani keşfetmeye çalışıyorlar. Bizim zamanımızda biz kendi kendimize keşfetmeye çalışıyorduk. Aslında ilk fotoğraf okudum ben. Yine güzel sanatlar, yine sanattan kopuk bir şey değil. Okurken de maç fotoğrafçılığı falan yaptım. Magazin fotoğrafçılığı yaptım. O sırada tabii resim çiziyorum sürekli. Yine devam. Yine güzel sanatlara girmişim zaten fotoğraf bölümüne. O yüzden resim elim var ama onu gitgide o şeyi arttırdım. Sonrasında ben tabii mezun olmadan hem çalışıp hem okuyordum. Yani işte maç fotoğrafçılığı yapıyordum. Bu resim çizmeye de daha çok eğilince dedim ki ben hani başka bir şey okumak istiyorum. Ben heykel okumak istiyorum ve Mimar Sinan'a girmek çok istiyorum. Tamam ama okey gir. Ben diplomamı almadan Mimar Sinan heykel bölümüne girdim. Sonrasında orada da uzun bir yolculuğum oldu. 10 senede mezun oldum. Mezun olmadan evvel atölyemi tuttum falan. Tabii o sırada atölyede zaman geçiriyorum falan derken babam o sırada bana dedi ki kızım fotoğraftan mezun olmadın. Ama lütfen bundan mezun ol. Hani istiyorsan git ne yaparsan yap ama lütfen o bir tane diploma bari göreyim senin cebinde. Tamam okey dedim. Gittim diplomamı aldım. Öyle bir durum oldu yani. Ahşap heykel çalışıyorsunuz Eda Hanım çoğunlukla. Ahşabın sizin için cazibesi nedir? Okula girdiğinizde bir malzeme seçmeniz gerekiyor 2. sınıftan sonra. Tabii ki 1. sınıftayken bir sürü gözlemleme olasılığın oluyor. Bütün atölyelere bakıyorsunuz falan. Sesi bir kere çok hoşuma gitti. Yani böyle tak tak ve oyma o hissiyatı böyle çok geleneksel geldi bana. Ya aslında herhalde birazcık da o yüzden. Yani tabii ki taşı da yontuyorsunuz ama taşta biraz daha böyle bir canavarlar falan kullanılıyor. Daha böyle büyük makineler falan ama ahşapta böyle daha bir o geleneksel havasını sevdim. Sesini çok sevdim. Bir de o zamanlar Meriç Hızal vardı bizim bölümde. Ahşap atölyesinin hocasıydı. Bize de morfoloji dersine girerdi Meriç Hızal. Ve o morfoloji dersini de böyle hani iple çekerdi. Çok hoşuma giderdi. Çok güzel anlatırdı dersleri. Ders gibi değildi zaten yani müthiş kafa açıcıydı. O yüzden de Meriç Hanım da oranın hocası olduğu için, o ahşap atölyesinin hocası olduğu için ahşaba girdim. Sonrasında hani ahşapla da devam ettim. İşte bırakmadım yani ahşabı. Başka malzemelere yani denedim tabii ki yaptım falan filan. Bazı sempozyumlarda taşta yaptım. Polyesterden çamurdan da heykeller yapıp polyestere de döküm yaptırdım falan filan ama ahşap benim için en baş malzeme oldu her zaman. İyi ki de ahşap seçmişsiniz. Bence de. Ben seviyorum ahşabı. Biz de sizi ahşapla çalışırken sevmeyi çok seviyoruz. Evet, teşekkür ederim. Tabii ki tüm ahşaplar heykel için uygun değildir doğal olarak. Ihlamur ağacının tercih nedenleriniz nelerdir? Sanırım çoğunlukla ıhlamur kullanıyorsunuz değil mi? Evet, ıhlamur kullanıyorum. Ihlamur ya tabii ki şimdi zeytin ağacı kullanamıyorsunuz. Böyle yamuk falan. Ne bileyim yani kullanırsınız aslında. Her şeyi kullanabilirsiniz ama mesela çam daha böyle yolludur ve içinde reçinesi vardır falan. Yine kullanılır. Problem değil ama ıhlamur ağacı daha açık tenli ve daha öyle damarları falan çok fazla damarı falan yok. Ondan sonra ve durdukça da yıllar geçtikçe de sertleşen bir ağaç yani daha çok iç içe geçiyor bütün lifleri boyamaya çok güzel geliyor işte açık tenli olduğu için. Mesela kayın ağacı koyu renkli bir ağaç. Onu boyadığınızda o alttan biraz daha böyle kahverengi çıkıyor. Bu açık renkli de olduğu için o ten rengini falan çok güzel yakalayabiliyorum bu ağaçta. O yüzden ıhlamur.
Peki bazı heykelleriniz neredeyse 3 metre yüksekliğinde. Onu tek parçada mı çıkartıyorsunuz? Yani tek parça ahşaptan mı çıkıyor? Yok, o 3 metrelik heykeller o havalimanında olanlar, Evet. Zahi Bodrum'da var 3 metrelik heykeller. Ve başka koleksiyonlarda da var. Onları parça parça yontuyorum. İşte kafa ayrı, beden ayrı, bacaklar ayrı şekilde Lego gibi. Sonra tabii ki atölyede ayağa kaldırıyorum onları. Bir Gülliver gibi. Eski bizim çocukluğumuzun Gülliver'i vardı ya. Gülliver'i kaldırırlar. Evet. İskeleye işte calaskarlar takıp onu bir ayağa kaldırıp bakıyorum. Sonra yine parça parça ayırıp gideceği yere öyle gidiyor ve orada bütün haline getiriyorum. Pimleri var. Pimlerini takıp orada kalıcı hale getiriyorum heykeli. Gelelim şaşkın ve ahmak olarak nitelendirdiğiniz karakterlerinize. Bazen çok sevimli, bazen hem şaşkın hem çocuk ruhlu heykeller. Heykelin arka planında nasıl bir başrol karakteri var? Yani Eda Taşlı'nın beyni nasıl çalışıyor? Eda Taşlı'nın beyni ya eğlenceli çalışıyor aslında. Her şeyle hakikaten böyle bir ya aslında kendimden yola çıkarak tabii ki yapıyorum bu heykelleri. Bunlar benim günlüklerim gibi ama insanlardan da yola çıkıyorum. Yani zaten hepimizin düşünme kalıpları aynı. Psikolojiyle de çok ilgileniyorum. Hani nelere kafamızı taktığımız, nelerden acı çektiğimiz çok belli. Zaten çok acı çekiyoruz saçma bir şekilde bence. Yani savaşlardan falan bahsetmiyorum. Kendi bireysel olarak hırslarımızdan, işte bir şeyleri elde etme, idealleri arama, o ideali bulma, onu bulduktan sonraki o idealden soğuma, başka bir tarafa yönelme ve sürekli zihnin çalışıyor olması falan ve sürekli böyle geleceğe projeksiyonlar yapmak falan filan gibi meseleler bize acı veriyor. Doğal olarak bana da acı veriyor. Ben de öyleyim çünkü. Ama bunu fark edip bunlarla dalga geçen heykeller yapmak beni rahatlatıyor. Çünkü evet ya yani çıkınca ortaya diyorum ki ne kadar saçma. Yani şimdi ne bu yani hani bu kadar acı çekiyorsun ama çok ahmakça. Yani bunlar acı çekmek bence çok saçma. Çünkü 2 günlük dünya bana göre. Yani hakikaten çok da önemli değil ama tabii ki yine takıyorum, yine oluyor. Bunun üzerine işte şaşkın şekilde bakıyorlar, dünyaya şaşırarak bakıyorlar. Bir kere zaten şaşırmayı bıraktığımız için o yüzden şaşkın bir şekilde bakıyorlar aslında etraflarına. Hani gözlerini kocaman açmışlar ve artık kedi bizim için kedi. Bence kedi olmamalı. Yani şimdi bir şeye gitsek, bizi bir Mars'a koysalar, Mars'ta başka bir yaratık görsek böyle bakarız. Sonra bir süre sonra ona da alışırız. Yani niye alışıyoruz bu kadar? Bence kedi de öyle alışılmaması gereken bir şey ve çocuklardaki şey de o, yansıma da o. O yüzden o işte hayvanlar, çiçeğe, böceğe daha yeni ham bir şekilde dünyaya gelmiş ve şaşırarak bakıyor falan. Bak kedi falan dediğimizde evet diyor, dokunmak istiyor, sonra kedi işte, ağaç işte falan filan. Yani hani bu şeyleri ben kaybetmek istemiyorum kendi içimde ve bizim de kaybettiğimizi gördüğüm için aslında birazcık da üzülüyorum doğal olarak. O yüzden aslında şaşkın bir şekilde bakıyorlar. Ellerinde büyüteçleri var. Şaşkınlar ama yine işte ideallerini arıyorlar, bulamıyorlar. En nadide kelebeği arıyorlar, bulamıyorlar. Bulsalar bile yetinmiyorlar falan filan gibi bir sürü meseleler var aslında altında. İşte 4 parmaklılar, bu dünyada yaşamıyorlar. Kimisi cüce, kimisi daha uzun boylu pilotlar. Onlar uçmayı hayal ediyorlar ama o fiziksel uçmakla alakalı değil, işte yine uçmak, işte gözlerini açmışlar, kocaman kilitlenmişler geleceğe doğru. Yanlarında bir hayvan karakterler genelde oluyor. Onlar hayali arkadaşlar. İşte genelde işte saatlerine falan bakıyorlar. Evet ya hadi artık falan. Evet ne zaman uçacağız, böyle kilitlenip bakıyorlar ama işte bu da acı verici bir şey. Mesele o. O yüzden hani şeyler ha bugün hayırın, ha bugün hayırın diye ömrümüz de geçiyor aslında. Bütün alttaki yatan meseleler işte bu ahmakça acı çekme taraflarıyla dalga geçiyorum hayatım aslında. Rus edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi filmler, masallardan ve tabii ki sizin hayal dünyanız heykellerinizin temelini oluşturuyor. Bu formasyonu sizden dinleyelim. Nasıl geldi bütün bu her şey bir araya? Yani nasıl geldi? Aslında yani sonuçta merakınız varsa bir şekilde günün birinde hepsi bir araya geliyor. Yani lisedeyken falan
okurduk. Ceylan diye bir arkadaşım vardı, çok yakın arkadaşım, hala arkadaşımdır. İşte onunla işte Rus edebiyatı, Dostoyevskiler falan okuyup hatta Dostos amca falan derdik Dostoyevski. İşte bunların üzerine konuşurduk falan. Tabii ki o zaten Dostoyevski karakterler yaratıyor. Benim için de karakter yaratmak da çok önemli. Şimdi baktığımda işte sokağa çıktığımda insanların mimiklerine baktığımda birbirlerine nasıl davrandıklarını falan seyrediyorum. İşte bir çocuğa başka davranıyor, bir işçiye başka davranıyor. Yani hep böyle o insana göre davranan insanlarız hepimiz falan. İşte bunların hepsi bir karakter bence. Ve o okuduğum şeyler tabii ki bunlar hani böyle olacağını bilemezdim ama okuyorsun, yazıyorsun, merak ediyorsun. Çizgi filmleri çok seviyorum. Ondan sonra işte çocuk kitaplarını çok seviyorum. Özellikle Şantan'ı çok seviyorum. Onun o çizimleri, zaten kendi çizip öykülerini kendisi yazıyor. Zaten genelde yazılıda değil, hep çizimle anlatılan kitaplar. Bunların hepsi bir şekilde hiç çaktırmadan birleşti yani benim içimde. Ve ondan sonra benim kafam zaten bir şey ne kadar yoğunlaşırsanız sürekli zaten öyle görmeye başlarsınız ya bir şeyi. Kafan öyle şekillenmeye başlıyor senelerce. Şekilleniyor ve ondan sonra bunlar bir şekilde bir araya geliyorlar. Böyle hayatımı devam ettiriyorum. Peki o hayal anını üretime geçirme sürecinde ilk desen yapıyorsunuz sanırım, değil mi? Bazen evet eskizini yapıyorum. Mesela birisi benden bir heykel istediğinde benim için ne yapabilirsin diyorlar. Ya tabii ki ben yine kendi özgün işimi yapıyorum kesinlikle. Hani onu bana bırakıyorlar. Bu zaten çok hoşuma gidiyor. Benim için ne yapabilirsin dediklerinde sizin için bir çizim yapayım diyorum tabii ki. Orada bir çizim yapıyorum. Bazen de ama bir heykeli yaparken aklıma bir şey geliyor. Doğaçlama da gidebiliyor. Bazen de işte yine bir şey kendimle ilgili bir şey düşünürken onun çizimini yapıyorum. O çizim hoşuma gidiyorsa onun heykelini yapayım diye hayata geçiriyorum. Aslında birazcık böyle hakikaten doğaçlama... Katı kurallarınız yok yani. Hayır, hiç öyle kurallarım yok. Ben böyle doğaçlama... ritimsel bir şekilde takılıyorum. Nasıl canım istiyorsa öyle devam ediyorum aslında. İstanbul Havalimanı'nda yer alan heykelleriniz, orası için nasıl bir şey düşündünüz, tasarladınız? Oradaki heykeller bize ne anlatıyorlar? İstanbul Havalimanı için yaptığım heykeller aslında ben önceden yapmıştım. Bir sergi için. İlk aslında Zahi Bodrum için yapmıştım. Sonrasında kendi kişisel sergimi açtığımda bir ayakta aynı o havalimanındaki gibi bir pilot yaptım. Bunların hepsi özel koleksiyonlara girdi. Bir tanesi Turgut Yılmaz'ın evinde hatta. O ilk yaptığım Ayça Dinçkök'ün evinde. Bunu görmüşler aslında. Bu heykellerimi görmüşler. Havalimanının ortaklarından birisi, öyle söyleyeyim. Bana ulaştı. Dedi ki senin bu pilot heykeller havalimanında olması lazım. Yani çok böyle heyecanla geldi bana zaten. Yani çok şeker, çok hoşuma gitmişti yani. Bunlar burada olmalı diye geldi. Tamam dedim, okey, yapalım. Aslında o şekilde oraya koydum ve yine ben bir ön çizim falan tabii ki yaptım ama konsept zaten belliydi. O pilot heykellerinin hikayesi de aslında yine işte benim biraz evvel de anlattığım gibi işte ideallerini aramak, uçup gitmek, onlara ulaşmaya çalışmak gibi çekilen ahmakça acılardan yola çıkarak yaptığım heykeller. İşte uçup gitmek de işte öyle uçağa binip uçup gitmek anlamında değil. Ruhunun uçması, bir yerlere uçmak, o projeksiyon yaptığımız geleceğe doğru gidebilmek için çektiğimiz acıların aslında o heykeller. İşte pilot şapkasını takmışlar, kocaman gözleriyle ileriye doğru kilitlenmişler ve bekliyorlar. Çok kararlılar ve oraya bakıyorlar. O gelecek bir gün, gelecek de bir gün gelecek. Ya yanında da işte arkadaşları var, hayali yine klasik o hayvan arkadaşları var. Kazlar var, onların da boyunlarında işte çantaları var. Evet, onlar da çantalarını toplamışlar. Hep beraber gidecekler bir yere. Hikayesi aslında böyle o heykellerin. Peki. Oyuncak ya da biblo yapmak ve heykeltıraş olmak konusunda bazı çelişkiler de kariyerinizde karşınıza çıkmış. Bu yorumlara cevabınız nedir? Aslında bence oyuncak
Biblo dediğiniz zaman zaten küçük olduğu zaman biblo diyorlar ona. Oyuncak da, ya bence bunların hepsi sanat eseri. Yani oyuncak da bir sanat, biblo da bir sanat, heykel de, yani sadece bir isimleri farklı. Aslında bence aralarında hiçbir fark yok. Tabii ki ben hani oyuncak yaptım vakti zamanında. Şimdi de yine yapmak istesem, canım istese yaparım. Canım istiyor aslında, birazcık böyle heykel yapmaktan onlara zaman ayıramıyorum. Bana göre kesinlikle o da sanat. Bir heykelinizi bitirdiğinizde ortaya çıkan karakterle nasıl bir ruhani bağ kuruyorsunuz? Ya zaten onu yaparken, o heykeli yaparken bir şekilde bir manevi bağ kuruyorsun. Onunla eğleniyorsun. Yani o çok tuhaf bir şey. O yontmaya başlarken, o şekil çıkmaya başlarken seninle konuşmaya başlıyor. Yani hani orada böyle başka bir şeyler de görmeye başlıyorsun. İşte şurasını böyle yap, burasını böyle yap. O sana söylemeye başlıyor değişik bir şekilde. Bu sefer onunla beraber işlemeye başlıyorsun aslında. Sen kendin çalışmıyorsun. Birlikte çalışıyoruz onlarla biz. O yüzden öyle bir ruhani bağ gelişiyor. Sonrasında onları yolluyorum. Gayet memnun bir şekilde de o gittiği evlere neşe katsınlar diye. Hatta bazen düşünüyorum, acaba ne yapıyorlardır falan. Acaba şu an neler işitiyorlar o evde falan gibi böyle şeyler de sonrasında gittikleri zaman düşünüyorum onları. Veya yollarken diyorum, aferin size, oradan da şey yapın. Öyle elinizde büyüteçle böyle durun sakin sakin. Ya böyle konuşuyorum onlarla, güzel güzel yolluyorum. Aslında böyle bir bayağı bir muhabbetim var kendileriyle. Kim ne derse desin, siz Edlook markasıyla kendi çizdiğiniz yolda çok başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. Edlook markası nasıl doğdu? Ya Edlook aslında bir marka değil. Yani ben bir marka oluşturmaya çalışmadım. Sadece ben işte vakti zamanında yine oyuncaklar falan yaparken zaten atölyem, hani ilk mezun olduğunuzda böyle küçük bir atölyem vardı. O küçük yerde küçük küçük işler yapıyorsunuz falan. Bunları da tabii ki hani şeye bir site oluşturmak istedim, bunları koyabileceğim internet sitesi. Bana da bazen böyle Ed derler. Ed, hani Eda, Edi, Ed. Kuzenim şey dedi, dedi, bu siteyi kuruyorsak o zaman Edlook koyalım mı adını, işte hani Eda'ya bak gibi falan. Güzel isim dedim. Okey, yani Ed de benim, Edlook da benim, Eda Taşlı da benim. Bazen o yüzden heykellerin üzerinde ya Ed yazarım, ED'de, ya da Eda Taşlı yazarım. O yüzden hani o öyle bir şey, öyle bir hani marka oluşturmak gibi bir kaygıyla yapmadım aslında onu. Öyle nasıl heykellerim renkli ve eğlencelilerse ismim de böyle eğlenceli olsun diye öyle bir şeyi bir isim uydurduk aslında. Ama oturdu herhalde. Oturuyor, evet, oturdu, aynen. Oturdu. Yani Eda Taşlı'dan çok Edlook kullanılıyor benim bildiğim. Öyle mi? Evet. Şeyde Instagram'da zaten öyle yazıyor. Edlook Eda Taşlı diye yazıyor. Evet. Yani onu kaybetmek istemedim çünkü o hoşuma da gidiyor. Hatta birisiyle tanışmıştım ben Facebook'ta, bir annem yaşında bir kadın. Sıdıka, çok severim Sıdıka'yı hala. Çok, yani seneler evvel. Bana böyle o Edlook yazı karakterinden yaka iğnesi, hiç yüz yüze tanışmamıştık. Yaka iğnesi yapıp yollamıştı. Ve adresimi istemişti benden. Ben de anlamamıştım. Doğum günümde. Bir gün bir açtım. Hala onu kullanırım. Çok da yakın arkadaşım oldu. Kendisi zaten İzmir'de yaşıyor. Kitaplar falan yazıyor. Yani iyi bir böyle okur yazar kadındır. O mesela çok hoşuma gitmişti. Onu seviyorum. Böyle çarklar falan var. 2 tane O'nun arasında falan böyle. Demek ki herkes tarafından kabul görmüş bir Evet, şekilde. aynen. Edildi, evet. Her bir heykelinizin kendine özel bir ismi ve hikayesi var. Bu heykelleri tamamlayan hayvanlar ve bitkiler var doğal olarak. Genellikle aynı hayvanlar. Bu formlar ne anlatıyor bize? Yani hikayeyi nasıl oluşturuyorsunuz bütün bunlarla tek bir heykelde? Zaten aslında şöyle, o hayvanlar, yani bu figürlerin yanındaki olan hayvanlar bu figürlerin hayali arkadaşları. Onlar bu figürler zaten benim. O hayvanlar da benim hayali arkadaşlarım. Yani aslında benim bu atölyede eğlendiğim tarafım, yani işte bunlarla konuşurken, yaparken ki konuşmalarım falan. İyi ki varlar dediğim tarafım aslında onlar benim. İşte beni sürekli böyle dik tutan, hani işte bir şey 2 saattir mesela konuşurken Türk filmi bir şeyler söylüyorum. Hani fark etmişsinizdir. Hep aklıma böyle bir şeyler gelir yani. Hani daha böyle gülmek için, eğlenmek için
beyni öyle çalışıyor. Benim o tarafımı ayakta tutan şeyler de o hayali arkadaşlar, o hayvanlar. O yüzden o figürlerin yanında hep bir hayvan arkadaşları var işte. Saatine bakıyor, bekliyor, çiçeği var. Yani o otlar, o böcekler, ondan sonra işte kabak falan, işte o konsepte de gayet uygun. Çünkü o büyüteçle arıyorlar ideallerini falan. Hani bir avcılık işi de var işin içinde. İşte en nadide kelebeği arıyor falan. Tabii ormana gitmesi gerekiyor onun için. Bir daha yeşillik bir ortam falan gerekiyor. O yüzden de böyle bir ortam sağlıyorum. Bir de bakan, yani evlerine koydukları zaman insanları da bir neşe versin istiyorum, bir renk gelsin istiyorum. Çünkü zaten yeterince ortalık renksiz ve ruhsuz. Böyle kafalarını çevirdikleri zaman bir anda böyle bir çizgi film dünyasına girmiş gibi hissetsinler istiyorum. Yani orası böyle bir çizgi film karesiymiş gibi. Bir animasyon. Çok seviyorum zaten hani animasyonu, Miyazaki'ler, Tim Burton'lar, stop motion filmler falan. Onları çok seviyorum. Çocuk kitapları, o havalarda işler yapmayı o yüzden seviyorum. Sevgili Eda, sanatınız ve kendiniz için idealleriniz nelerdir? Sanatçı Eda Taşlı'yı yakın gelecekte nerede görmek istersiniz? Yakın gelecekte aslında ben daha çok kendim bireysel çalışıyorum. Çok fazla galerilerle çalışmıyorum. Kendimi de yani tabii proje bazlı çalışıyorum. İşte fuarlar, şimdi bu Art Week'e katılacağız bu önümüzdeki günlerde bir galeriyle. Öyle proje bazlı çalışıyorum galerilerle. Onun haricinde görmek istediğim şey tabii ki böyle hani Pera Müzesi'nde, müzelerde sergi açmak çok isterdim. Pera Müzesi'nde, Arter'de, Aksanat'ta, Sabancı'da, İstanbul Modern'de işte bana hani bir iki sene verirse ve kendi dünyamı orada kocaman bir salonda böyle yansıtabilmeyi çok isterdim. Onu istiyorum açıkçası. Bir set içinde değil mi? Evet, böyle hani o salona girildiği zaman o çizgi film dünyasına girilmiş işte ahmakça acı çeken heykellerin arasında gezmek isterdim. Yani oraya öyle bir dünya yaratmak isterdim. İşte duvarda resimlerle beraber, heykellerle beraber bir sahne yaratmak çok isterdim. Ben biraz böyle hayal ediyor gibi oldum ve çok heyecanlandım. Bence de çok İnşallah güzel olur. böyle bir proje olur. teklifi gelirse İnşallah, böyle yakın isterim. zamanda. Sevgili Eda, çok teşekkür ederiz Ben röportaj teşekkür için. ederim. Başarılar dileriz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.